Eskişehir, İç Anadolu bölgesinde yer alan, İstanbul ile Ankara arasında köprü niteliği taşıyan bir şehirdir. Üç üniversiteye ev sahipliği yapan Eskişehir, bu özelliğiyle bir öğrenci şehri olarak bilinir. Parti Bridge projesinin Türkiye ayağını iki farklı şehirden 3 kurum oluşturuyor. İstanbul'dan Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Eskişehir'den Eksi-25 Derneği ile Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi. Parti Bridge projesi kapsamında planlanan çıktılardan biri, gençlerin her aşamasında aktif olarak yer alacağı katılımcı eylem araştırması çalışması idi. Gençlerin proje yürütücüleri ile birlikte tasarlayıp uygulamaları öngörülen katılımcı eylem araştırması için başlangıçta Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği K-pop dans atölyesine katılan gençlerin kendilerini sanat aracılığıyla nasıl ifade ettiklerini konu alan bir çalışma planlamıştık. Planladığımız bu çalışma, dans atölyelerine düzenli olarak katılan gençlerin dans provaları sırasındaki etkinliklerinin, birbirleriyle etkileşimlerinin ve toplumsal katılım ile ilgili düşüncelerinin sesli ve görsel sunumuna dayanacaktı. Ancak çalışmanın tam da pandemi dönemine denk gelmesi ve uygulanmasının pandemi kısıtlamaları ile imkansız hale gelmesi nedeniyle önceden yaptığımız planları yeniden gözden geçirip değiştirerek yeni bir fikir üzerinde çalışmamız gerekti. Bu aşamada içinde bulunduğumuz koşullardan hareketle pandemi dönemine ve bu dönemde gençlerin eğitim hayatlarında, sosyal ilişkilerinde ve gündelik hayatlarında yaşadıkları zorluklara odaklanan bir çalışma yürütmeye karar verdik. Pandeminin gençler üzerindeki etkisini anlamanın etkin bir yolu olarak pandemi kısıtlamaları öncesi ve sonrası gençlik etkinliklerine bakmaya ve pandeminin gençler üzerindeki etkilerini onların seslerinden dinleyip yansıtmaya çalıştık. Pandemi zamanında genç olmak başlıklı katılımcı eylem araştırması projemiz işte böyle ortaya çıktı. 2020 Şubat ayında Eskişehir Osman Gazi ve Anadolu Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, Eksi-25 Derneği'nin düzenlediği Demokratik Haklar ve Toplumsal Katılıma ilişkin Yasal Yol ve Mekanizmalar üzerine bir atölye çalışmasına katıldı. Bu çalışma, Parti Bridge projesinin Türkiye ortakları tarafından proje kapsamında hazırlanan yüz yüze eğitim modülünün bir parçası olarak gerçekleştirildi. Bu aşamada hiçbirimiz pek yakında tüm dünyayı etkisi altına alacak bir salgının hayatlarımızı her alanda radikal biçimde dönüştüreceğinden henüz haberdar değildik. Ancak bir ay gibi kısa bir süre içinde kendimizi pandeminin şekillendirdiği kısıtlamalar ortamında bulunca bu atölye çalışması da Mart ayı başında zorunlu olarak online ortama taşındı. 4. sınıf öğrencisiydim pandemi dönemi başladığında ve doğru düzgün ne okul hayatımı son senemi yaşayabildim ne yapmak istediğim çoğu şeyi yapabildim. Bunun dışında mezun olamadım, yani daha doğrusu mezuniyetimi yaşayamadım. Sadece ben kendime e-mezun diyorum. Online bir diplomayla mezun oldum. Hani cap cübbe giyemedim ve bu benim hep en büyük hayalimdi. Lise mezuniyetimi de yaşayamamıştım, o yüzden bir miktar üzdü beni diyebilirim. Pandemide en çok zorlayan şey neydi diye düşündüğümde gerçekten kendime ait hiçbir alanımın olmamasıydı ve annemin bana, yani sanki liseye geri dönmüşüm gibi hissettim. Annem her odaya girdiğinde biz senin ders çalışıyorsun diye biliyoruz, sen film izliyorsun şeklinde tepkiler gösteriyordu. Bu kendimi gerçekten kötü hissettirdi, yani özgürlüğümün elimden alındığını hissettim. Hobilerime hiç zaman ayıramadım. Müzikle ilgileniyordum. Stüdyoya gidemediğim için ondan tamamen vazgeçtim. Ev ortamında apartmanımız yaşlı insanlarla dolu olduğu için müsaade etmediler. Kısaca pandemi benim hayatımı sekteye uğrattı. 2 yıl kadar neredeyse gecikti bütün işlerim, tüm planlarım, hayallerim. Pandemi benim 4. sınıfımı gerçekten çok fazla etkiledi. Çünkü benim staj dönemimdi bu dönem.
Ve çok insan odaklı bir bölüm okuduğum için staj yapmam gerekiyordu. Şu an alana çıkamıyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, vaka göremiyorum. Hani bunun sonucunda alana çıktığımda kendimi şu an çok yetersiz hissediyorum. Umarım ikinci dönem her şey düzelir ve okula geri dönebilirim ve stajımı yapabilirim. Bunu çok istiyorum. Çok yalnızdım. Hiç kimsem yoktu. Dışarı çıkamıyordum. Neyse ki yaşım tuttuğu için marketlere gidebiliyordum. Kendimi çok yoğun derecede ilgi duyduğum şeylere verdim. Çok fazla kendime vakit ayırdım. Kendim o kadar insanlardan uzak kaldığım için kendimi artık insanlara tanıtırken bile zorluk çekmeye başladım. Herhangi bir konuda konuşurken zorluk çekiyordum. Çünkü çok uzun süre sadece kendime vakit geçirmiştim. Ve diğer insanların neler yapabileceğini, ya bu kötü anlamda değil tabii ki, neler konuşabileceğini de unutmuştum bir bakıma. Başlangıçta mutlu olmuştum. Ben normalde de dışarıda ders çalışmayı seven bir insan değildim. Hani ev olması beni gerçekten sevindirmişti başta. Sonra sürecin uzaması birazcık daha fark etmemi sağladı olayın kötülüğünü. Ve rahatsız ve mutsuz hissetmeye başladım bir dönem. Ama yani yine dayanmaya çalışıyordum. Sonra ailemle vakit geçirmeye alıştım. Hatta daha iyi oldu. Hiçbir şekilde küs yaşamadık ya da kavga falan etmedik şaşırtıcı bir şekilde. Pandemi başladığı zaman çok korkmuştum. Yalnızlaştığımı hissettim. Aslında kendimi daha iyi tanıma fırsatı bulduğumu hissettim. -25'in Şubat ayındaki atölye çalışmasına katılmış olan ve derneğin gönüllü gençlik çalışma grubunu oluşturan gençlerin bir kısmı, aylar süren karantina önlemleri ardından kısmen gevşetilse de halen devam eden kısıtlamalar altında -25 Çocuk Köyü'nde 2 günlük bir hafta sonu etkinliği için bir araya geldi. Sosyal yaşamdan izole geçirdikleri uzun bir zaman ardından yeniden yüz yüze sosyalleşme fırsatı bulan gençler bir araya gelerek açık havada oyunlar oynadılar. Birbirleriyle karantina sürecindeki deneyim ve duygularını paylaştılar. Ve bunları yaratıcı drama yoluyla doğaçlama canlandırdılar. Nasıl yani? Ben kazandım. Ben kazandım. Baba. Bu kartlar nerede? Ben kazandım. Baba oynamayı bilmiyorsun yani. Ben kazandım. Ne yapabilirim? Gençler hepiniz. Babacığım ben kazandım. Şu an küsüp Sen benim gitmem. kızım değil misin? Şu an küsüp gitmem bir işimize yaramayacak baba yani. Bu oyun herkes kazanabilir. Sen bana istersen sonra ben sonra bakarım. Baba çok abartıyorsun. Ama sen bir daha oyun falan oynamayacağım ya. Ben- Odamda oturuyorum. Benim evim zaten burası. Odamda oturuyorum kızıyorsun. Oyun oynuyorum. Oyunla nasıl Allah çıkabiliyorsun? Ne yapacağım ben seninle? Tamam ortada bir oyun Alın şu kızı gidin Ya ya. bir şey diyeceğim. En iyisi sen şu kocanı al git baba. Anne beni de bir daha rahat bırak. Ben odamdan çıkmayayım en iyisi. Ay bu Tamam. pandemi hepinizi delirtti. Hepinizi delirtti. Pandemi henüz sona ermese de dileriz olağanüstü koşullar altında gerçekleşen bu buluşma gençlerin daha iyi bir geleceğe yönelik inanç ve umutlarını canlı tutmaya katkıda bulunmuş olsun.